fully distributed. It's harder to control where it goes or who gets it. Chemtrails, yani havadan yapılan kimyevi püskürtme ile bir takım şeytani faaliyetlerin, iklimi değiştirme çabaları gibi, insanları havadan sıvılayarak hasta yapma projeleri gibi veya daha başka maksatların komplo teorisi olduğunu öne süren bir takım yayınlarla başlayalım isterseniz. Küçükten büyüğe doğru, küçük iblisten büyük iblise doğru diyormuşuz. Chemtrail püskürtmelerinin, havadan yapılan, uçakla yapılan bu kimyevi serpintilerin insanlığın aleyhine olduğunu savunan kesime karşı anti haber yapan bir takım teşkilatlarla, kuruluşlarla başlayalım dilerseniz. Yani bunlara komplo teorisi diyen, komplo teorisi nazarıyla bakan bir takım kuruluşlar. 23 Eylül 2025 tarihli Habertire gazetesine göre Chemtrails teorisi çökmüş sonunda. Bir komplo teorisinden ibaret olan Chemtrails teorisi çökmüş. Diyor ki 1990'lara dayanan bu teori hava durumu kontrolü, nüfus azaltma ya da işte insanlığın zihin kontrolü gibi senaryoları öne sürse de bilimsel verilerle çürütülmüş durumda diyor. Bilimsel veriler dediği, daha doğrusu bilimsel verileri verdiğini söylediği kuruluşlar da işte dünya çapında Harvard Üniversitesi gibi üniversiteler, EPA, NOAA, NASA gibi kuruluşlar. Yani haberi yapan zat-ı muhteremler herhalde bu projeyi, bu kuruluşların yönettiğini ve finanse ettiğini bilmiyor olacaklar herhalde. Bir de devamında demiş ki böyle bir operasyonun zaten dünya çapında gizli tutulması da pratikte imkansızmış tırnak içerisinde. Bu haberin yorumlarına özellikle göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Yani milleti eskisi gibi uyutamıyorlar, kandıramıyorlar. Büyük bir uyanış var gerçekten. Bu haberi yapanlarla, bu haber sitesiyle alay etmiş insanlar resmen. Eğer bakarsanız göreceksiniz. BBC'lerin, Reuters'lerin, CNN'lerin Türkiye şubesi diyebileceğiniz Anadolu Ajansı'nın haberi de aynı yönde. Başlığı sanki objektif bir yaklaşım iham ediyormuş gibi olsa da haberin devamında bir de teyit attı demiş. Kendisi tabii otorite olduğu için, Anadolu Ajansı'nın Demokles oldukları için. Acaba kimyevi gazlardan mı kaynaklanıyor uçakların bıraktığı iz diyor ve sonraki devamında tabii ki Chemtrails serpintisinin bir komplo teorisinden ibaret olduğunu belirtecek satırlarla devam ediyor. Anadolu Ajansı'nda tanımanız açısından, tanımayanlar için, yani öyle tırnak içinde yerli ve milli laflarıyla, gazlarıyla bu işler yürümüyor. Sizin yerli ve milli olarak addettiğiniz birçok şey aslında küreci, demonik yapıya hizmet ediyor. Yani bu çok açık. Bunu tüm fiillerinde, haberlerinde ya da söz ile fiil uyuşmazlığında kendiniz de teşhis edebilirsiniz. Biraz derin düşünürseniz. Güya Evrim Ağacı sitesine gelen bir soru üzerine, yani Chemtrails komplo teorisi mi sorusu üzerine gelen bir cevap neticesinde direkt evet demişler. Bakın burada kendi okuyucularını, takipçilerini nasıl geri zekalı yerine koyduklarını görüyorsunuz. Komplo teorisi nedir? Önce onu bir tanımlamış. Yani bu taife böyledir zaten. Yani kendisini direkt dinin karşısında tanımlayan, dinin antisi olarak tanımlayan, halbuki bilim diye savundukları, kendi dinleştirdikleri o yapının yine bir din olduğu, kendilerinin de bu üretmiş oldukları Batı bilim dininin birer dindarları, birer mütedeyinleri olduğunu itiraf edemeden, çünkü görmemeleri mümkün değil. Söz gelin bakın, cevabın en altındaki kaynağa baktığımızda Harvard University
Bu onlar için yeterli. Yani onların bir ayeti, bir hadisi şerifi gibi. Yani vahiy mahsulü olarak alırlar, hiç sorgulamazlar. Kardeşim, bu Harvard Üniversitesi'nde de senin benim gibi insanlar çalışıyor. Yani onlar acaba nereye dayanarak söylediler bunu? Nasıl insanlar? Ahlaklı insanlar mı, ahlaksız insanlar mı, yalancılar mı, neciler, neye hizmet ediyorlar, kim fonluyor, nasıl dönüyor bu akademi işleri demeksizin altına yazarlar işte Oxford, Cambridge, Harvard, bitti. Onlar için bitmiş demektir mesele. Tabii ki chemtrails'ın varlığına dair bir kanıt yok diyor. Tırnak içinde demiş ki olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt gerektirir. Yani şimdi bu chemtrails, kimyevi serpintisi olağanüstü bir iddia mı oluyor acaba? İnsanların gözleriyle gördükleri bir şey. Yani neresi olağanüstü iddiaymış acaba? Bütün yeryüzündeki insanların gözleriyle gördüğü hemen hemen bütün yeryüzü derken tabii Birleşmiş Milletler'e bağlı 195 ülke denilen müstemlekeden bahsediyoruz. Bu chemtrails serpintisi, kimyevi serpinti bu 195 ülkede aktif bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla olağanüstü kanıt gerekiyormuş, olağanüstü delil gerekiyormuş. Çünkü iddia olağanüstüymüş. Önce ne yapıyor? Sizin işte iddianızı akıl dışı, mantık dışı olarak kabul ettiriyor. Bir çanak seriyor kendi kendine. Sonra o çanağın içini doldurmaya çalışıyor. Evrim Ağacı'nda ne kadar bilime hizmet ettiği ortada, vermiş olduğu bu cevaptan ötürü. Yani sana cahilsin, işte aptalsın, gericisin, yobazsın mealinde söyleyerek, yani bu tarz şeylerle, bu tarz ama kendi tapındıkları, tırnak içinde bilim adamı dedikleri filozofların her bir teorisi birer ilmi hakikattır onlara göre. Yani onların müdavimi oldukları, onların dindarı oldukları bilim dininde ki teorilerin hepsi birer ilmi hakikattır aslında onlara göre. Öyle de ikiyüzlülerdir. Bir iddia varsa ortada, bir bilgi adı altında satırlar dizisi varsa Evrim Ağacı sitesinde Evrim Ağacı'nın değili olarak işaretlemeniz gerekir. Yani bir şey Evrim Ağacı'nda yazıyorsa hakikat onun tam tersidir diyebiliriz. Yani basit bir formülizasyon yapabiliriz. Biz de onlar gibi yapalım işte böyle. Onlar ne yapıyor? Çünkü dinden kaynaklıysa, din çıkışlıysa kesinlikle yalandır, yanlıştır, safsatadır, dogmadır, kuru birer dogmadır. Ama onların tapındıkları Newtonlardan, Einsteinlardan, Arşimetlerden, Pasteurlerden, Edisonlardan çıkıyorsa veya işte Aristolardan daha eskilere gidip Platonlardan çıkıyorsa %100 inanılması, tapınılması gereken birer hakikattır onlara göre. Yani kürecik demonik çetenin faaliyetlerine dair bir sorgulama yaptığınızda, Evrim Ağacı gibi sitelerden sorduğunuzda alacağınız cevap 3 aşağı 5 yukarı bellidir. O yüzden tekrar diyoruz ki hakikat Evrim Ağacı gibi sitelerin söylediğinin değilidir. Doğrulukpayı.com, teyit.org, saksı değiliz biz burada net, önce bize soracaksınız.com, her şeyin en doğrusunu muhakkak biz biliriz, o halde bizim sitemize girerek bir işin doğru mu yanlış mı olduğunu bileceksiniz.org gibi bir takım siteler tahmin edeceğiniz üzere chemtrails kimyevi serpintisine komplo teorisi diyecek elbette. Bunun niye olduğunu açıklayacak. Bunun sebebini açıklamayı ise hacet görmüyoruz. Eğer bununla alakalı malumat edinmek isteyen varsa önceki kayıtlarımızı izlesinler, dinlesinler. Mevcut dünya düzeniyle alakalı ve bu düzenin yöneticilerinin aparatlarıyla alakalı bol miktarda söz söyledik, bol miktarda vesika gösterdik. Eski kayıtlarımıza müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. Haddi zatında bu tarz sitelerin, yani doğruluk payıymış, teyit.org'muş, her şeyi ben bilirim netmiş gibi kendilerini bir de böyle resmi argümanlarla satışa çıkarmış bir takım sitelerin kuruluş sebebinin Soğuk Harbin bir başka çeşidi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü okumayan, etmeyen, akli melekeleri yeterince gelişmemiş, maneviyattan, tefekkürden uzak insanların özellikle hakikat arayışlarında kullanmış oldukları kancaları kendisine takıp, bak işte ben şöyle kurumsal bir siteyim ya da işte ben devleti temsil eden bir siteyim, o halde en doğruyu muhakkak ben söylüyorumdur. En çok güvenmen gereken site ya da teşkilat benimdir. Hele ki devlet menşeliysem kesinlikle en doğrusunu ben söylüyorum, bana güvenebilirsin sloganıyla yola çıkarak insanları hakikatten aslında uzaklaştırmak, yani kendisini en meşru, en haklı konuma
oturtarak çoğunluğu tekrar kontrol altında tutmak desek yanlış söylemiş olur muyuz? Size bırakıyoruz. İşte bir sosyal medya kullanıcısının Açık Semalar Anlaşması'ndan Vladimir Putin'in Rusya'yı çekmesinin chemtrails ile alakası olup olmadığına dair bir değerlendirmesini direkt şiddetle reddederek bu site, yani teyit.org, bu anlaşmanın chemtrails ile bir ilgisi yok diye şiddetle karşı çıkan bir haber yaptığını görüyoruz. Değerlendirmeyi size bırakıyoruz tekrar. Research program, which has been around since about 1976. And the Wikipedia will tell you that it actually started with Bernard Eastlund in about 1987, but it's been around much longer than that. And it can control the weather. Now you have seen all the chemtrails in the sky at various places in the country. We have them here where I live in California. We have them here almost every day. The chemtrails in the sky, they're making the sky into a plasma so they can manipulate the weather. They can bring high pressure areas in or push them out, bring low pressure areas in or push them out, and decide what weather people are going to have. I have a lot of information on that in my book called The Deliberate Destruction of America and the World, Who's Doing It and Why. And I show you the inside of these planes where they have all of this equipment, where they spray these chemtrails, which contain many poisonous substances, as well as making the sky into a plasma. And many of these planes are run by remote control. They don't even have any pilots, so they can have them going across. And how did it start? Well, again, they tell you that Bernard Eastlund was the one who got the patents for weather control in 1987. But this started much earlier than that. Nikola Tesla was probably the most the brightest inventor ever. He has over 300 patents in the U.S. Patent Office. He was a contemporary of Einstein. Einstein was a little younger than Tesla, but Tesla was born, I think, in Hungary, or no, he was Serbian. He was Serbian, and then he moved to America. And he developed alternating current electricity. He had many, many, many patents. And again, as I say, he was he lived to develop the weather control, and what he was going to use it for was to make desert areas into growing areas, to bring rain in so people who live in desert areas could have rain. But of course he was funded by J.P. Morgan, again, who was Jewish, and so on his death, on the death of Nikola Tesla, which was under very mysterious circumstances, all of his papers vanished. And then we had weather control coming out with Bernard Eastlund and all of this other. But this really came from Nikola Tesla, who, by the way, was a Gentile inventor. He was not Jewish. So HAARP is the organization that has brought weather control into America and many other countries as well. They can use it during military battles, where they can just bring torrential rains to the enemy so they can't even fight, they can't even get through the mud. So this is a
a great weapon to use against enemies, but it is also a weapon that they're using against their enemies, which is us. So they're using it in every way possible. Again, it started in 1976, which was the 200-year anniversary of the supposed independence of America, and it's been going on ever since. People don't understand that weather control has been around for even longer than that. Way back 4,500 years ago, in the flood, they used weather control undoubtedly to bring about the flood. Now, they didn't do it on purpose, it got out of control. Intro kısmında görmüş olduğunuz 2017 yapımı Resident Evil Vendetta filminin sonunda Leon Kennedy, Chris Redfield'a, kendileri tabii kimyevi serpinti aracının içindeyken, diyor ki tetikleyici havadan yayılırsa nereye yayıldığını ya da kime bulaştığını kontrol etmek daha zorlaşır diyor. İşte chemtrails'ın kilit noktası da burası. Yani siz insanları tek tek kollarına şırınga ederek enjektörle sıvılama yapmanız çok zor bir şey. Yani meşakkatli bir şey. Çünkü buna karşı çıkan bir güruh da var. Yani zorunlu aşılamaya karşı tepkili olan epey bir grup da var artık yeryüzünde. Ancak gökyüzünden bir serpinti yaptığınız takdirde, yani gökyüzünden tırnak içinde aşılama yaptığınızda buna karşı çıkmak ya da mani olmak, tabii ki bu kolluk kuvvetlerinin denetimi, kontrolü ve koruması altında yapıldığı için buna karşı durmak neredeyse imkansız hale gelecek. Bunu elbette çok iyi biliyorlar. Şimdi Leon Kennedy'nin Chris Redfield'a tetikleyici dediği, yani virüs, işte bir tür virüs ya da zararlı bir serpintiden bahsediyor ama kendileri de güya bir antivirüs serpintisi yapıyorlar. Konuşmaları sırasında bakın görüyorsunuz Leon Sherry, Chris Redfield bu serpinti uçağının içindeler. Bir chemtrails uçağını andırıyor. Yani şöyle gösterelim. Bakınız uçakların içinden çekilmiş fotoğraflar bunlar. Bulundukları uçaktan sözde antivirüs serpintisi, yani aşılamayı yapıyorlar. Bu şekilde bakın. Derken zombileşmiş insanlar saniyeler içerisinde adeta abı hayatla yıkanmış gibi birden şifaya kavuşuyorlar. Tabi burada propagandası yapılan mesele olarak acaba yani bizim yaptığımız aşılarla ancak şifa bulabilirsiniz. Hatta biz bunları yukarıdan, hatta biz bunları gün gelir bir gün gökyüzünden serpinti olarak yaparsak ağzınızı burnunuzu iyi açın. Size şifa verecek olan da biziz. Yani gerekirse her türlü aşılamayı gökyüzünden de yapıp sizi şifaya, sıhhatinize kavuştururuz mesajım verilmek isteniyor. Gökyüzünden yapılan serpintilerin ya da kötü olmayabileceği algısı mı oluşturmak isteniyor? Ya da her ikisi birden mi yapılıyor? Takdiri tabii ki sizlere bırakıyoruz. İşte bunun adı biyolojik terör, işte bunun adı, şu gördüğümüzün adı chemtrail operasyonları. 1988 yılında Çevre Kalitesi Arizona Departmanı bir çalışma başlatıyor. Bu çalışmada, Amerika'da başlıyor bu çalışma. Bu çalışmada yüzeyde, yani dere sularında, kanallarda, denizlerin kıyı kesimlerinde bazı maddeler tespit ediliyor. Arizona Departmanı diyor ki ABD hükümetine, ya kardeşim diyor, biz testler yaptık, laboratuvar testleri yaptık. Baryum bulduk. Derede, denizde, sulama kanalında baryum ne işi var? Sonra aradan yıllar geçiyor. Bu departman kapatılıyor. Hiçbir açıklama yapılmadan. Tabii bıkmıyorlar. Helal olsun o adamlara, yaşıyorlar bilmiyorum bunda. Sonra yeniden çalışma yapıyorlar. 19 Temmuz 1999. Yaklaşık olarak 10 yıl sonra. 10 yıl sonra yaptıkları araştırmada bu sefer tarım alanlarında testler yapıyorlar ve 340 mikrogram baryum tespit ediyorlar ve 230 mikrogram alüminyum tespit ediyorlar. Evet. Sonra soluğu Dünya Sağlık Örgütü'nde alıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak biz böyle bir şey tespit ettik.
Bu insan sağlığını birebir tehdit eden bir unsur. Bunun açıklamasını ya siz bulun ya biz bulalım. That jet flying so close to our house. At last, those planes are flying where they belong. That's right. Over the homes of poor people. Oh, it's you, Stan. What kind of favor? This is a wildfire. This is a deliberate targeting of buildings with absolutely nothing happening around them. The trees are fine, absolutely fine. But how do the trees stay with the fire being so intense it melts the cars? How do the trees not get burned if this is a fire? Fire. This did not come from the forest fire. All the nano aluminum particles in the buildings and soil after years of drought, years of chemical trails overhead, not to mention the plasma cloud cover laid 3 days in advance of this debacle. planlarından biri. Neredeyse bir yılı aşkın bir süredir gökyüzündeki bu izlerle ilgili profesörlerimiz, araştırmacı, akademisyen yazarlarımız, bu konunun uzman isimleri sizlere hep çağrıda bulunuyoruz. Yayınlar yapıyoruz. Halkımız aynı şekilde gökyüzünü çekiyor ve sizlere bu görüntüleri belgeliyor. Bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın. Her taraf inanılmaz derecede spreylenmiş durumda. Hatta buradaki vatandaş bile diyor ki öyle sortiler atıyorlar ki bu uçaklar geliyorlar, spreylemeyi yapıyorlar, dönüyorlar ve sonrasında da işte bu gördüğünüz izler oluyor. Bu bulut falan değil. Biz kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Ve artık biz yetkililerden bu konuyla ilgili bir açıklama istiyoruz. Bakın Resident Evil 6'da C-Virus yani C virüsü salınımı sırasında yaklaşık 1 dakikalık bu sekansta işte gökyüzünden hava yoluyla bir serpintiyle nasıl insanların ölümcül, tehlikeli bir virüsle böyle etki altına alındığı veya sıhhatlerinin negatif yönde bozulabileceğine dair bir senaryo mevcut. Bu tabii içten içe biz istediğimiz zaman insanlığı bitirecek elimizde bir kozumuz var. Bunu havadan serpinti yoluyla yapabiliriz mesajımı içeriyor. Ya da başka türlü bir gözdağı. Doğru ifade etmek gerçekten zor. Umbrella hava yoluyla yayılan bir antivirüs geliştirdi. Eğer serbest bırakılacak olursa T virüsünü ve bulaştığı her şeyi ortadan kaldırabilir. Umbrella hava yoluyla yayılan bir antivirüs geliştirdi.
laboratuvar ortamında üretmiş olduğum, adeta öldürmeyip süründürecek birbirinden tehlikeli virüslerle seni ve bütün insanları boğabileceğim gibi şifayı da ben veririm gerekirse diyor. Yani seni tependen aşılayabilirim diyor. Yani dert bende, derman da bende demiş oluyor. Bir nevi Resident Evil Final Chapter'da 2016 yapımı filmden bir sahne. Red Queen isimli yapay zeka, Alice'e bakın söylüyor bunu. İzleyici de mesajı almış oluyor bu şekilde. HARP tarafından göğe gönderilen şiddetli enerjinin aslında atmosferi ısıtarak hava durumu değişimine neden olması. HARP hava durumu değişimleri için kullanılıyor. Ordunun kendi kayıtları bunu kanıtlıyor. Bunu kendi belgelerinde itiraf ettiler. Yine de halka karşı inkar etmeyi sürdürüyorlar. HARP, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan çeşitli ELF vericilerinden biri. Bu vericiler koordinasyon içinde çalıştırılırsa potansiyel olarak dünyanın herhangi bir yerinde hava durumunu değiştirebilir. Devasa yağmur fırtınaları ya da kıtlıklar başlatabilirler. Atmosfer ısıtılarak, kasırgaların yönü değiştirilebilecek yüksek basınç kubbeleri oluşturularak onları bile yönetebilirler. 1987 ila 1992 yılları arasında Kaliforniya'da Amerikan tarihinin en şiddetli kıtlığı yaşandı. Ekinler ve canlılar ölüyordu. Gıda fiyatları yükseliyordu. İnsanlar dehşete kapılmıştı. Bazı araştırmacılar, Kaliforniya kıtlığının nedeninin gizemli şekilde yavaşlayan bir yüksek basınç sistemi olduğuna inanıyor. Birleşik Devletler kıyısının 1200 kilometre açığındaki sistem denizden gelen Pasifik havasının ve nem akışının olağan akışını kestiği düşünülüyor. Atmosfer savaşının belirgin unsurlarından biri makul bir şekilde inkar edilebilirlik yönüdür. Doğayı sizin işinizi yapabilecek şekilde kullanabilirseniz, ülkemiz gibi birçok ülkenin ünlü olduğu şekilde gizli savaşlar başlatabilirsiniz. Ama bunu inkar etmenize mümkün olur. Bazı araştırmacılar bu tuhaf bulut oluşumlarının atmosfer silahlarının bir başka göstergesi olduğunu öne sürüyor. Kimyasal izler yüksekten uçan Amerikan Hava Kuvvetleri tankerleri tarafından kasıtlı olarak püskürtülüyor. Kimyasal izler HARP'la koordineli şekilde kullanılıyor. Düşman hava sahası üzerine metal oksit püskürtülüyor. Ardından bu metal oksitleri ısıtmak için HARP'ın ELF dalgaları üzerlerine gönderiliyor. Ve gökyüzünün sıcaklığı 50 santigrat dereceye varan ölçülerde değiştiriliyor. Böylece normalde bulut oluşturarak yağmur üretecek olan su buharının toplanması engellenmiş oluyor. Kimyasal izler püskürtmenin tehlikelerinden biri bir kurutucu etkisi göstererek havayı daha da kurutması. Diğer bir ifadeyle bu kimyasal parçacıklar atmosferi kurutarak kıtlık oluşumuna yol açabiliyor. Death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of two of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. 4 of the planes are out of the Air National Guard, Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma. I personally have observed the planes
They were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge, bomber-like airplanes with no markings. This is a crime. Crime against humanity, crime against America, crime against the citizens of this great country. They must be stopped. What is wrong with Congress? This has an effect on their population and their people and their friends and their relatives and themselves. What's wrong with them? What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something about it. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. And thank you. I'm Ted Gunderson. Los Angeles, Dallas ve Memphis gibi eyaletlerde rütbeli ajan olarak FBI'de görev yapmış, daha sonradan emekli olmuş Ted Gunderson gibi adamlar işte videolar çekiyorlar, hükümetlere sesleniyorlar. Ali Osman Önder gibi sade bir vatandaştan tutun da Yüksel Arslan gibi milletvekillerine kadar bu işi hükümetlere, devletlere insanlar soruyor, soruşturuyor, soru önergeleri veriyor. Hatta Avrupa Birliği parlamentosuna bu iş soruluyor. Ancak ne doğru düzgün bir cevap veriliyor. Cevap verildiği zaman da 4 yaşındaki çocuğun bile inanmayacağı şekilde geçiştirilme usulüyle veya bunlar uçakların bildiğiniz işte salınım gazlarıdır kendi veya ısı farkından ötürü arkalarında bırakmış oldukları izlerdir denerek insanlarla alay ediliyor gibi bir vaziyet var. Bir yandan Tarım Bakanlığı ve benzeri bakanlıkların resmi yazılarından biz anlıyoruz ki bu bir oral aşılama, fakat muhtevasıyla alakalı yine doğru düzgün bir malumata ulaşamıyorsunuz. Anlıyorsunuz ki bu devletler üstü bir organizasyonun kontrolünde olan ve güdümünde olan bir iş. Belki de biz yanılıyoruzdur. Enfal suresinin 11. ayeti kerimesinde Rabbimiz Bedir Savaşı'na ithafen "Yunezzülü aleykum mines semâi mâen" buyuruyor. Yani katından bir rahmet olmak üzere o gün size semadan yağmur indirdi. Böylece liyudahhirakum bihi, onunla temizlenesiniz. Elbette fiziki temizlik başta kastedilmiyor burada, manevi bir temizlik. Çünkü malumunuz üzere Bedir Savaşı'nda sahabe hem Bedir Savaşı'nda dünyevi şartlardaki dezavantajdan ötürü sahabe hem üzgündü hem de biraz şaşkın bir haldeydi. Rabbimiz yağmur indirip onların kalplerine nasıl sekine verdiğinden bahsediyor. Ve yüzhib anküm ricze şeytan ediyor. Bakınız, yani şeytan pisliği, murdarlığı üzerinizden gitsin, o manevi pislik silinsin. Ve liyarbita ala kulubukum, Allah'a bağlılığınız artsın ve yusabbite bihil akdam, ve ayağınıza bir sebat olsun diye. Şimdi bir yağmurla, gökyüzünden inen bir serpintiyle bunlar demek ki mümkün. Yani Rabbimiz bunu bir sebep kılmış. Bu şekilde yağmurun, gökyüzünden olan
kar yağmasının veya başka türlü yağışların böyle bir etkisi olabileceğini herhalde malum kesim anlamış olmalı ki acaba biz bunu ters yönde, tam tersi bir maksatla kullanabilir miyiz diye bu işe kafa yormuş olmalılar. Bu şekilde bir fikir yürütülebilir mi? İnsanın gökyüzüyle münasebeti biliyorsunuz. Gökyüzü, semalar ve Miraç hadisi şerifinden de anlaşılacağı üzere veya dua ederken ellerimizi kaldırdığımız veçenin sema olduğunu göz önünde bulundurursak insanın gökyüzüyle irtibatı, gökyüzüyle sıhhatli bir şekilde bağlantısı aslında Allah ile olan bağlantısında bir anahtar rol teşkil ediyor. İnsanın gökyüzüyle olan münasebetini kesmek için koca koca binalar, uzun uzun gökdelenler, apartman yapılarını yaptılar, uzun uzun kuleler diktiler ve insanları gönüllü ve üzerine para ödeyerek girmiş oldukları bu hücrelere, bu hapishanelere stokladılar ve insanlar güneşin doğuşunu, güneşin batışını bile göremez oldular adeta. Chemtrails püskürtmesinin veya bu kimyevi serpintinin sebepleri arasında bunca araştırma ve önümüze düşen vesikalar neticesinde şu başlıklar öne çıkmış oluyor. Yani niçin bu işi yapıyorlar? Birincisi, insanlığın ve gıdaların sıhhatini çok düşündükleri için babalarının hayrına aşılama ile şifa dağıtıyorlar düzenli periyotlar ile. İkinci ihtimal, soğuk bölgelere sıcaklık, çöllere ise düzenli yağmur getirmeye çalışarak eşit haklar, eşit coğrafi şartlar düsturu ile dünyada adaleti temin etmeye çalışıyorlar. Yani bütün insanlar eşit fırsatlara sahip olsun diye böyle kendilerince salihane bir sebep. Üçüncü ihtimal ise olası bir diktatorya veya terörizm tehlikesi baş gösterdiğinde söz konusu bölgeye daha kolay bir şekilde demokrasi götürebilmek adına sıcak savaşta kullanılacak bir harp silahı olarak test ediyorlar bu chemtrails mekanizmasını veya bu üçünü birden hedefliyorlar. Her halükarda insanlığın hayrını istedikleri, insanlığa karşı büyük bir sevgi beslediklerinden herhalde hiçbirinizin şüphesi yoktur. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. Following 7 years acting as a counterintelligence agent for the CIA, I was recruited for a new assignment that entailed working within above top secret operations. I was aware of the black budget projects, but never knew the context of them due to their high level of secrecy. Even the president was denied access to their inner workings. Annually, billions of dollars are poured into black projects, which operate without any supervision or intrusion. They have full autonomy. Get ready for this. In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped because the world is running out of resources. An agreement was formed that would mandate the reduction of humans from 6 billion to 800 million by the year 2030. This meant finding a method or methods to wipe out nearly 95% of the population. Solutions were discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. The procedures have been inflicted onto the human race are as follows. 1. Toxic levels of chemically enhanced fluoride have been secretly added to our drinking water over the last 20 years in every city and community on the planet. I personally oversaw the delivery of fluoride barrels to Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. The adverse effects of fluoride poisoning to the human body are numerous and debilitating. The effects to children is damage to their neurological development, among other serious ailments. 2. Man-made viruses and diseases. The AIDS virus, which was a designer byproduct of the American Disease Institute,
was distributed through vaccines to the public in 1980. Instituted as a preliminary population control tactic, the results were successful and led to more lab-produced viruses that have since been unleashed onto the public. Among those is the development of a mutated version of the common flu to replicate the 1918 influenza pandemic that killed 40 million people. The first strain of this new flu virus will be released to the public in late 2017. So if we see a flu outbreak in the late 2017 or early 2018 that's killing people, we'll know this is true. All right. 3. Killing us from the air with neurotoxins, barium chloride, cancer microbes, and viruses by way of chemtrails. Released into the skies daily over all inhabited regions by military aircrafts. The effects of these toxins are severe and over time lethal, causing respiratory ailments, cancer, damage to the immune systems, and sterilization in men. Since the chemtrail plan was implemented, sperm count in men has dropped nearly 50%. If this isn't reversed soon, the human race will face early extinction.